Dolmamız biraz ılıdı. Tabi beklesek daha iyi olur. Şu tane de şöyle elimle alayım, size göstereyim. Bakın arkadaşlar, şimdi bu soğuyunca böyle alacaksınız. Küçük köy biberi ya bu. Hop ağzınıza atacaksınız. Şahane oluyor. Ben öyle buzdolabından açıyorum, böyle ağzıma tatı veriyorum. Şahane bir tarif. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı biber dolması yapıyorum. Şöyle köy biberi aldım, küçücük küçücük. Fırında yapıyorum. Bundan önceki biber dolma kıymalıydı. Toprak güveçteydi. Onu da izlemenizi öneriyorum. Şahane bir şey olmuştu. Bugün soğanı şöyle dörde bölüyorum. 2 adet soğanımı. Gelişi güzel doğruyorum. Bunu robottan çekiyorum. 2 su bardağı pirincim var. Bu şekilde. Pirinçlerimi soğuk suyla şimdi yıkıyorum. Şu şekilde 2 su pirincimizi yıkıyoruz. Üzerindeki nişastanın iyice gitmesini sağlıyoruz. Daha sonra sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Sıcak suyu da 15 dakika bekleyecek. Pirincimizin üzerine şöyle biraz tuz ilave ediyoruz. 1 kaşık. Daha sonra kaynar su ilave ediyoruz. Bir 15 dakika kaynar suda bekleyecek. Biberlerimiz 2 türlü temizlenir. Birinci türü şu şekilde bıçakla alırsınız. Daire şeklinde kesersiniz. Hafif bastırdıktan sonra içini bir çay kaşığı yardımıyla temizlersiniz. İç tapından tutarak, ben bunu tercih ediyorum. Bu çok kolay oluyor. Bu şekilde biberlerimizi temizledikten sonra alt kısımlarından şöyle bıçak darbesiyle bir çizik atıyoruz. Bu çizik çok önemli. Üzerine sos dökeceğiz, içine girmesi için. İlk adet soğanımızı, kuru soğanımızı bu şekilde robotta çektik. İri çektim, kaybolmasın diye. Domateslerimi şöyle iri, gelişi güzel, şu çöplerini çıkardıktan sonra doğruyorum. Domatesi fazla kullanacağım. Çünkü 5 adet domatesimi şimdi robottan çekiyorum bu şekilde. Çay bardağı zeytinyağı. Çekmiş olduğumuz iri robottan, bakın çok ince değil. Ne kadar güzel çekmiş. Bu şekilde soğanımızı yumuşatıyoruz. Kısık ateşte karıştıra çabuk yumuşaması için içerisine bir dolu kaşık tuz ilave ediyorum. Çünkü salça kullanmıyoruz. O yüzden tuz koydum. Salça veya domates sosu kullandığım zaman tuz koymuyorum. Şu şekilde kavrulmasını bekleyeceğiz. Robotta çekmiş olduğum 5 adet domatesimin bir tanesini bıraktım. Üzerine sos yapacağım. 4'ünü şu şekilde kavrulan soğanıma ilave ediyorum. Domateslerim eriyene kadar karıştırıyorum. Bir 5 dakika en az kavrulması gerekiyor. Soğanlarla birlikte domatesimizi. Sosumuz suyunu çekti. İçerisine 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra pirincini ilave edeceğiz. Pirincimin suyunu süzdüm. İçerisine ilave ediyorum. ...20 dakika demlendiriyorum. Aynı pilav gibi. Bu şekilde lezzet artıyor. Pirincin içine domates geçiyor. Şimdi 1-2 dakika sonra kapatıyorum ocağın altını. Dolma içimiz demlendi. 15 dakika oldu. Şimdi içerisine taze nane doğradım. Maydanoz 1 demet. Şöyle kurutmuş olduğum reyhanım var. Taze olsa daha iyi olur.
Siz nasıl isterseniz. Şöyle bir avuç reyhan koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz dolma içimizi biberlerin yarısına kadar dolduruyoruz. Taşmaması için. 3 çay kaşığı, ben size ölçü vereyim. Yalnız biberlerim benim çok küçük. Tabi bu biberlere göre de değişir. Bakın şöyle yaklaştıralım. Tam doldurmayın yoksa taşar. Yani en az şöyle bir parmak eksik olsun. Üzerlerine domates kapatacağız. Bir tane daha doldurayım sizin için. Çay kaşığı en ideali oluyor. Etrafı pek kirletmiyor. Baş parmağımda da şurup astırıyorum. Evet, fazla oldu. Birazını hemen alıyorum. Bakın evet, bir parmak boşluk olacak yukarıdan. Bu şekilde devam ediyoruz. Dolmamı temizlemiş olduğum biberlerimi içine dolduruyorum. İçimize hazırladığımız tenceremizi yıkamıyoruz. İçerisinde zaten bir miktar yağ var. Bir servis kaşığı 2 yemek kaşığına eşit oluyor. Robottan çektim. Sonra el blenderından çektim. Çünkü üzerinde sos olacak bu. Bu şekilde kısık ateşte pişiriyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Sonra karıştırarak kısık ateşte kavuruyoruz. Biraz suyunu çektikten sonra içine sıcak su ilave edeceğim. Yağla birlikte domatesimiz iyice eridi. İçerisine bir su bardağı kaynak su ilave ediyoruz. İkisi bir kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Biber dolmanın üzerine dökeceğim sosu bu şekilde hazır oluyor. Şu şekilde bir parmak üzerinden eksik şekilde tepsimin tamamını doldurdum. Daha sonra domatesimi yıkamış olduğum şöyle kapak şeklinde doğruyoruz. Üzerlerine şu şekilde ben göstereyim. Hepsini kapatacağız. Bu şekilde. Hepsinin üzerine kapatıyorum. Hazırlamış olduğumuz domates sosunu üzerine ilave ediyoruz. Bir su bardağı su ilave ettim. Yağlı kağıdı, fırın kağıdını musluğun altında güzelce yıkadım. Şimdi biberlerimizin altında 1 santim bakın sos oluştu. Biraz sonra fırında pişince bu sos 2 katına çıkacak. Yeşil biber de su bırakıyor. Yarım saat bu şekilde kağıtta pişecek. Yarım saat sonra kağıdını alacağım. Üzerine kızartacağım. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye gidiyor biber dolmalarımız. Biber dolmam yarım saat fırında pişti. Bakın üzerindeki kağıt bu şekilde. Şimdi ben artık kağıdı alıyorum. Biberimiz pişmeye çok yakın. Bir 15-20 dakikada üzerinin kızarmasının için tekrar fırına veriyorum. Ben üzerleri şöyle biraz yanık yanık seviyorum. Şimdi tekrar fırına gidiyor 200 derecede. Üzeri kızarana kadar pişecekler. Biber dolmam fırından çıktı. Mis gibi kokular eve yayıldı. Zeytinyağlı, domatesli bu fresh tarifi hepinize öneriyorum. Çok hafif oluyor. Özellikle bir gece buzdolabında beklerse çok daha güzel oluyor. Biz soğuk tercih ediyoruz. Siz nasıl tercih ederseniz. Domates soslu biber dolmam fırından çıktı. Şahane oldu. Mis gibi kokuları eve yayıldı. Bir gece bekleyince dolapta çok daha güzel oluyor.
Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Videomu izleyip eğer hala abone değilseniz lütfen abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basarak yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Dolmamız biraz ılıdı. Tabii beklesek daha iyi olur. Şu şekilde. Şimdi çok sıcak ama ben de çekimleri bitirmek istiyorum. Sizin için şöyle göstereyim önce. Şu domatesini alayım. Daha sonra kesiyorum. Bakın içerisine. Sizin için tadıyorum şimdi. Gerçekten muhteşem. Süper bir tarif. Bakın ne kadar güzel. Fırın olduğu için lezzet muhteşem oluyor. Tencerede bu lezzet olmuyor arkadaşlar. Tekrar kalanını da iyi vereyim. Çok güzel olmuş. Şahane. Hepinize öneriyorum. Bir tane de şöyle elimle alayım size göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi bu soğuyunca böyle alacaksınız. Küçük köy biberi ya bu. Hop ağzınıza atacaksınız. Şahane oluyor. Ben öyle buzdolabından açıyorum. Böyle ağzıma tadı veriyorum. Şahane bir tarif.